Gençler merhabalar, Kel Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Yazılılar yaklaşıyor, çalışmalarımız hızlanıyor. O yüzden hemen ikinci videoyu yüklemek istedik trigonometrinin. Nerede kalmıştık? Tanjant x eşittir sinüs bölü kosinüs x. Kotanjant x eşittir kosinüs x bölü sinüs x. Sekant x eşittir 1 bölü kosinüs x. Kosekant x de 1 bölü sinüs x başlığıyla birlikte gördüğümüz trigonometrik özdeşliklere kısaca bakacağız. Birkaç soru çözeceğim bununla alakalı. Nasıl bir örnek yazmışız? Mesela burada. Gençler öncelikle şunu söyleyeyim. Tanjant sinüs bölü kosinüs dediğimiz zaman aslında hemen şurayı bir temizlersem bir saniye. Bunu s bölü c, bunu c bölü s, sekantı 1 bölü c, kosekantı da 1 bölü s olarak kodlarsak, bunları kodlayarak çözersek, tabi bu arada özdeşliklerimizde ne oluyor? S kare artı c kare eşittir 1 özdeşliğimiz. Buradan da s kare yerine 1 eksi c kare ya da c kare yerine 1 eksi s kare yazdığımız durumlara da yine dikkat ederek özdeşlikleri kısa bir şekilde çözebilirsiniz. Yazılılarda da bunu kullanabilirsiniz. Öğretmenleriniz bunları çok iyi biliyor zaten. Dolayısıyla sorumuz aslında s kare, yani siz zamandan ve işlem kalabalığından kendinizi kurtarıyorsunuz bunu yaparak. Öğretmenleriniz bunu anlayışla karşılar, merak etmeyin. S bölü c eksi 1 olacak burası. Bu da c kare bölü 1 eksi c bölü s diyeceğiz. Eksi s çarpı c, aslında bunu çözeceğiz. Bakın daha minimal yer kaplıyor şu anda. Şurası s bölü c eksi 1 dediğimiz yer. Paydayı eşitlediğimizde s eksi c bölü c. Diğer tarafta paydayı eşitlediğimizde de s eksi c bölü s oluyor. Burada birinci aynen durup bu ikinciyi ters çevirip çarptığımızda ne olacak? S karenin yanına bir tane c gelecek. Aşağısı s eksi c olacak gençler. Diğerinde de c karenin yanına bir tane s gelecek. Aşağısı yine s eksi c olacak. Yani paydalar aynı oldu otomatikman. S çarpı c'yi ellemedik, yanında duruyor. Şimdi s eksi c parantezine alırsam s kare c eksi c kare s oldu yukarısı. Eksi s çarpı c devam ediyor. Yukarıda neler ortak? S çarpı c'ler ortak. Şöyle yaklaştıralım biraz. Görmeniz kolay olsun. Ne olur? Parantezin içerisi s eksi c olur. Aşağıda da s eksi c var. Eksi s çarpı c. Burada s eksi c'lerin sadeleştiğini görüp s çarpı c'den s çarpı c'yi çıkarıyoruz. Kocaman bir sıfır elde ediyoruz. Devam ediyoruz. Buyurun. İkinci soruda tanjantla kotanjantın toplamı aşağıda fark. Bakın burada s bölü c yazmaya gerek yok. Hepsi aynı cinsten verilmişse, yani şu an ilk planda gerek yok. 3 tanjant x artı 3 kotanjant x olur. İçler dışlar yaparsak 4 tanjant x eksi 2 kotanjant x elde ederiz. Sonra aynı cinsten olanları birbirinin yanına gönderelim. Şuradaki 3 tanjantı sağa gönderelim. Bunu da sola gönderelim. 5 tane kotanjant yazamadım. Eşit oldu neye? Bir tane tanjanta eşit oldu. Her iki tarafı kotanjanta bölelim. Tanjanta bölmeyelim. Şöyle kotanjanta bölelim. Şu şekilde. Buradaki kotanjantlar sadeleşti. Ve elimde 5 eşittir. Ne oldu gençler? Tanjant x bölü kotanjant x. Peki tanjant kotanjant birbirinin tersi değil miydi? Ben o zaman bunu 5 eşittir tanjant x çarpı tanjant x diye yazabilirim. Yani ne yazmış olacağım? Ya da tanjant kare x'in 5 olduğunu görmüş olacağım buradan. Daha da fazla açılım yapmaya gerek yok. Buradan tanjant x'in kök 5 olacağını, hemen de üçgeni çizersem, şuraya x dersem, karşıya kök 5, komşuya 1 yazmam gerekiyor. Pisagor yaptığımda hipotenüste kök 6 geliyor. Kosinüs x istenildiği için 1 bölü kök 6 şeklinde cevabı söyleyebiliriz. Bu soruda da pozitif değer olarak bunu bulduk. Bölgeye göre tabii işaretler değişebilir. Altında da bir zorlayıcı bir özdeşlik sorusu var. A'ya sinüs, B'ye kosinüs, yani A'ya S, B'ye C dediğimiz durumda. Yani bir değişken değiştirmede ekstradan, o zaman bizim söyleyeceğimiz şey burada S üzeri 4 artı C üzeri 4 eksi 1 bölü S artı C'nin karesi eksi 1. Şimdi
S üzeri 4 artı C üzeri 4'ü S kare artı C karenin karesi eksi 2 çarpı S kare çarpı C kare şeklinde yazabiliriz. Bunu merdiven yönteminde göstermiştim. Merdiven yöntemiyle ilgili videomuza bakarsanız çok daha rahat algılarsınız burada ne anlatmak istediğimizi. S kare artı C kare artı 2SC eksi 1 de aşağısı olacak. Bu S kare artı C kareye 1 yazalım. Yukarıda da 1 yazalım tabii. O zaman ne olacak? Yukarısı 1 eksi 2 S kare C kare eksi 1. Aşağısı da 1 artı 2 SC eksi 1 olacak. Birlerin birbirini nötrlediğini görüyorsunuz. O zaman yukarıda eksi 2 S kare C kare, aşağıda da 2SC kalıyor. İkiler gitti. S'ler C'lerin birer taneleri gidiyor. O zaman eksi S çarpı C, yani eksi sinüs X çarpı kosinüs X kaldı şu an elimde. Bir de bunun yanında ne var tabii, onu unutmayalım. AB çarpımı da zaten neye eşitti? Bunun artılısına eşitti. Yani artı sinüs X çarpı kosinüs X deyince o zaman buradan da gene bir kocaman sıfır elde ettik. Esas ölçüyle devam ediyoruz. Esas ölçü dediğimiz kavram neydi? Bir açı verildiğinde bize onu alfa artı k çarpı 360 şeklinde yazdığımızdaki alfa değeri esas ölçüsü oluyordu açının ve bu değer ne olmalıydı? Sıfırdan büyük ve 360'tan küçük olmalıydı. Burada aslında 360'a bölerek yapabileceğiniz gibi aslında içindeki fazladan 360'ları çıkartarak da aynı hesabı yapabilirsiniz. Yani 1920'den ben hocam 360'ın 5 katı olan 1800'ü çıkarttığımda 120 derece olarak bulurum diyebilirsiniz. Ya da zaten aynı işlemi şu şekilde de gösterebiliyorsunuz. 360'a böldüm, 5 kere var, 1800 çıkarttım, 120 kaldı. Bunu kafadan direkt daha hızlı da yapabilirsiniz ya da böyle bölerek de yapabilirsiniz. Ama ekleme çıkarmadır bunun temel felsefesi ve eksi olan açılarda mesela ekleyerek çok daha rahat ulaşabilirsiniz. Mesela eksi 225'e bir tane 360 eklediğinizde zaten esas ölçüyü otomatikman bulmuş olursunuz. Yani kaç olur buradan baktığımızda 225, 135 olur bunun esas ölçüsü. Eksi 730 denildiğinde işte şöyle düşünebiliriz. Eksi 730'a mesela 720 ekleyelim. Hani 360'ın 2 katı ne oluyor? Eksi 10 hala kurtarmadı. O zaman buna bir 360 daha ekledim hocam derseniz 350 olarak bunun esas ölçüsünü bulabilirsiniz. 14 pi bölü 5 gibi radyan türünden verilmiş açılarda da yapacağımız şey 2pi çıkarmak. Yani 14 pi bölü 5'ten ben 2 pi çıkartırsam ne olur? 14 pi'den 10 pi'yi çıkartıp 5'e bölmüş oluyorum. Yani 4 pi bölü 5 olarak esas ölçüyü bulabilirim. Burada çıkardığımız sayıya böldüğümüzde de zaten çıkardığımız sayı 10 bu arada. Onu da nasıl elde ediyoruz? Bu 5 ile bu 2'yi çarparak, yani paydanın 2 katını alarak elde etmiş oluyoruz aslında. Yani 14'ü 10'a böldüğümde, tabii büyük sayılar için konuşuyoruz, İşte bir kere var deyip kalan 4. O yüzden 4 pi bölü 5'tir bunun esas ölçüsü diyebiliyoruz. Mesela 72 pi bölü 7. Burada ne yapmam lazım? 72'yi 14'e bölerek yapabilirim. 5 kere var deyip 70 oluyor. 2 kalıyor. O zaman 2'yi yazıyorsunuz. Yanına da şuradaki pi bölü 7'yi ekliyorsunuz ve esas ölçümüz budur diyorsunuz. Burada bazen bölünebilme kuralları da istenebilir sizden. Öğretmenleriniz bunu da yoklayabilirler. Bakın çok büyük bir sayı bu. 14.121 pi bölü 4. Ne yapmamız lazım? 8'e bölmemiz lazım ama 141.21 yazıp 8'e bölüp bu işlemi yapmak çok da mantıklı değil. Burada bölünebilme kuralını, yani 8 ile bölünebilme kuralı neydi? Son 3 basamağına bakmam yeterli hocam diyebilirsiniz. 121'i yani 8'e bölmeniz yeterli olacaktır ve bunun kalanı da ne olacak? 1 olacak. Dolayısıyla cevabımız da 1 çarpı pi bölü 4 şeklinde söyleyeceğiz. Eksi 9 pi bölü 5 için bir artı 2 pi eklerseniz yeterli olacaktır pi bölü 5'i bulmaya. Eksi 123 pi bölü 2 için de yine şöyle yapalım, bunu da bölerek yapalım isterseniz. Ekleyerek de yapabilirsiniz ama böldüğümüzü düşünürsek 123'ü
neye böleceğiz? 4'e böleceğiz. Kalanımız da 3 olacak. 120 oluyor. Çok uzatmıyorum o kısmı. Kalan 3 ama buradaki eksinin de bunun başına geldiğini söyleyip eksi 3 pi bölü 2 diyeceğiz. Tabi esas ölçü negatif olmayacağı için yine bir 2 pi eklememiz lazım. Yani buradan nereye? Pi bölü 2'ye gideceğiz. Ya da bunu yönlü olarak düşünebilirsiniz tabi. 36.020 bir de eksi 36.020. Bakın bunlarda da mesela bölme yapmaya gerek yok. Neden? Ben bu 36.020'den zaten 360'ın katı değil mi? 36.000 çıkartırsam ne kalır? 20 kalır. Aşağıda da o zaman eksi 20 diyebilirim. 36.000 eklersem buna bir 360 daha eklersem o zaman 340 dereceye giderim. Esas ölçü de. Kısaca böyleydi esas ölçü. Şimdi bunlarla alakalı bir de tabii bölgelere göre yazma durumlarımız vardı. İndirgeme formülleri diyoruz aslında. İndirgeme yapmamız gerekiyor. Birinci bölgeye aktarmamız gerekiyor. Diğer bölgelerdeki açıların neler olduğunu, değerlerinin neler olduğunu bulabilmemiz için. Bu kısımda da işte birinci bölgede alfa, pi bölü 2 eksi alfa ya da 2 pi artı alfa. İkinci bölgede pi eksi alfa, pi bölü 2 artı alfa. Üçüncü bölgeyi pi artı alfa ya da 3 pi bölü 2 eksi alfa. Dördüncü bölgeyi eksi alfa, 2 pi eksi alfa ya da 3 pi bölü 2 artı alfa şekline dönüştürebiliriz. Örneğin sin 120 bize sorulduğunda bizim bu 120'yi ne yapmamız gerekiyor? 180 eksi 60 diye yazabiliriz mesela. 330'u 360 eksi 30 diye yazabiliriz. Alttaki 210'u da 180 artı 30 diye yazabiliriz. Şimdi 180'e göre yaptığımız zaman işlemleri ya da 360'a göre yaptığımız zaman isim değiştirmiyordu. İsim ne zaman değiştiriyordu? Hangilerinde değiştiriyordu? Bu 3 pi bölü 2 eksi alfa, 3 pi bölü 2 artı alfa, pi bölü 2 eksi alfa, pi bölü 2 artı alfa. Yani bölü ikililerde onlara göre yazarsak isim değiştiriyor. Diğerlerini de değiştirmiyor. Bölgesi 120'nin kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede sinüsün işareti nedir? Artıdır. O yüzden buraya sin 60 yazacağız. Yanındaki 330 dördüncü bölgede kosinüs artı olduğu için buna da kosinüs 30 yazacağız. Bunların ismi değişmiyor. 180 ve 360'a göre yaptığımız için bir daha tekrar ediyorum. 180 artı 30 neresi? 180 artı 30 yani 210 derece. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjantın işareti nedir? Artıdır. O yüzden yine isim değişmedi. Tanjant 30 dedik. Sonra bu değerleri yazacağız. Nasıl yazacağız? Hemen üçgen çizeceğiz. Hangi üçgeni çizeceğiz? 30-60-90 üçgenini çizeceğiz. 30-60-90 üçgeninin kenarlarına 1 kök 3 2 yazacağız. Sonra da buradan sinüs 60 için karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2. Kosinüs 30 için komşu bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2. Aşağıda tanjant 30 için de 30'un karşısı 1 komşusu kök 3 deyip yukarıda kök 3 var. Aşağıda 1 bölü kök 3 var. Ters çevirip çarptığımızda da ne olacak? 3 olacak. Bu soru böyle çözülüyor. Diğerine baktığımızda hafiften bir esas ölçü kokusu var. Hemen 360'ını atarsanız bunun ne olur? 60 kalır. Yanındakinde 360 değil 720'yi atarsanız o ne olur? O da 60 olur. O zaman sorulan şey ne? Sin 60 eksi kos 60. Artık üçgen yöntemini gösterdim. Ben direkt yazacağım. Siz yine bakabilirsiniz o üçgene. Sin 60 kök 3 bölü 2 gençler. Kos 60 da 1 bölü 2. O yüzden cevabımız kök 3 eksi 1 bölü 2. Geçtim. Sinüs pi bölü 2 eksi alfa birinci bölge ki bu birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinleri koslarına eşittir anlatan bir durum. Pi bölü 2 eksi alfa denildiğinde biz aslında hemen buna kos alfa yazabiliriz. 3 pi bölü 2 artı alfa neresi? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı isim değiştirdi. Sin alfa oldu. O zaman cevabımız kos alfa artı sin alfa yazdık geçtik. Tan alfa eşittir 3 bölü 4 ise aşağıdaki ifadeler istenilmiş bizden. 2 pi eksi alfa bakın burada 2 pi'yi direkt görmeyebilirsiniz. Yani bunu kotanjant eksi alfa şeklinde de görebilirsiniz. Zaten tabloda öyle açıklamıştık. Kotanjant eksi alfa da yani dördüncü bölge olduğu için eksi kot alfa şeklinde söylenilebilir.
3 pi bölü 2 eksi alfa neresi? 3. bölge. 3. bölgede tanjant ne oluyor? Artı oluyor. O zaman artı isim değiştirdik. Kotanjant alfa dedik. Yani buradan 0 çıktı. Yukarıdaki bilgiyi kullanmaya gerek kalmadı. Evet, buna benzer yine şurada da sorularımız var. 11. özellik olarak yaptık ama aslında özellik değil. Aynı tarzdan devam ediyoruz. Burada alfa açısının, yani geniş bir açının trigonometrik değerlerini bulmanızı istedik gençler sizlerden. Geniş açının tabii dik üçgene yazamayacağımız için geniş açıyı onun yanındaki açıdan faydalanarak, dar açıdan yani bütünleyeninden faydalanarak bulacağız. Beta dediğimizde alfanın yanına alfa artı beta 180 demiş oluyoruz. Yani alfayı 180 eksi beta olarak alacağız. O zaman aslında biz kosinüs 180 eksi betayı, sinüs 180 eksi betayı, tanjant 180 eksi betayı ve kotanjant 180 eksi betayı bulacağız. Şimdi 180 eksi beta ikinci bölge, tabii geniş açı olduğu için. İkinci bölgede bu trigonometrik oranların işaretlerine ihtiyacımız var. Kosinüs eksiydi, o zaman biz eksi kos betayı, sinüs artıydı, sin betayı, tanjant ve kotanjant da yine eksiydi. Eksi tan beta ve eksi kot betayı bulacağız sevgili Kel Hocam aboneleri. Şimdi baktığımızda üçgenimiz bir dik üçgen olacak. Neden dik üçgen oluyor? Onu da hemen kısaca söyleyelim. Şimdi çemberin yarıçapı şu arkadaşımız. Ve biz bu yarıçapı eğer teğete değdirirsek burada gördüğünüz gibi burada her zaman 90 derecelik bir açı elde ederiz. Çünkü yarıçap teğete diktir şeklinde bir anayasamız var bizim. Ve yarıçap 1 olacak, birim çember olduğu için. Üçgene baktığımızda hipotenüs olarak 90'ın karşısındaki kök 5'i görüyoruz. Ve x dediğimiz zaman x'in karesi artı 1'in karesi eşittir kök 5'in karesi. Buradan da x eşittir 2 gelecek diyebiliriz. Burada tabii 1, 2, kök 5 özel üçgeni var diyenleri de duyuyorum bir yandan. O zaman artık bu üçgene göre sin, kos, tan, kot hepsini söyleyebiliriz. Kosinüs komşu bölü hipotenüs olacağı için eksi 1 bölü kök 5. Beta'nın karşısında 2 var. Komşusunda 1 var çünkü. 2 bölü kök 5 olacak o zaman sinüs. Tanjant karşı bölü komşudan eksi 2 bölü 1. Eksi olacağını önceden söylemiştik. Kotanjant da komşu bölü karşıdan eksi 1 bölü 2 olacak gençler. Şimdi altta yine güzel bir soru, esas ölçü de alma mantığı içeriyor. Aynı zamanda da indirgeme içeriyor. Şimdi biz 2 pi artı alfa demekle 4 pi artı alfa demekle ya da 2020 pi artı alfa demenin aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 2 pi çıkartarak öğretmiştim ben size esas ölçüyü. Burada 2 pi'nin tam katları verildiğinde görmeyebiliriz. Yani tan alfa olacak burası. Eksi pi bölü 2 artı alfanın ikinci bölge olduğunu biliyoruz ve ikinci bölgede kotanjant eksi olduğu için önündeki eksiyi ne yapacak? Artıya döndürecek ve isim değiştirecek, tan alfa olacak. Yukarıyı bulduk. 2 tan alfa. Şimdi aşağıya geçelim. Aşağıda 2021 pi demişiz bu sefer. Hocam 2020'yi az önceki gibi atarız, o zaman burada pi eksi alfa kalıyor. Sinüs pi eksi alfa da 180, yani ikinci bölgeye denk geleceği için 180'e tamamlama olayından da biliyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sin 150 her zaman sin 30'a eşit. Dolayısıyla sin pi eksi alfa da sin alfaya eşit. Burada da 101 pi bölü 2 eksi alfa. Buradaki mantığımız neydi? 101'i paydanın 2 katı 4'e böleceğiz. Yalnız bölünebilme kurallarına dikkat edin. Burada bölme işlemini yapmadan önce lütfen son iki basamağa dikkat ederseniz 4'e bölünme kuralı son iki basamağa bakıyordunuz. Kalanın 1 olduğunu zaten söyleyebilirsiniz. O zaman 1 çarpı pi bölü 2 olacak bu 101 pi bölü 2. Eksi alfa dediğimizde bu da birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların genel yazım şekli. Yani bu da sin alfaya döndü diyebiliriz. O zaman aşağıda da ne oldu? 2 tane sin alfa oldu. İkileri bakkala gönderdik. Tan alfa yerine sin alfa bölü kos alfa yazdık. Çarpı dedik. İkinciyi ters çevirip çarptık. Sonra burada da sin alfaları şutladık. Elimizde ne kaldı? 1 bölü kos. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Sekant alfa şeklinde yazıp öyle bitiriyoruz. Gençler, sonraki dersimizde periyot ve teoremlerle devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.